Şimdi bahsetmiştik son yıllarda artan bu 2011 savaşından sonra, Suriye Savaşı'ndan sonra buraya bir kitlesel olarak Türkiye göç aldı. Tabii Türkiye hem transit hem de hedef ülke biliyorsunuz ki göç konusunda, ama şu an daha çok hedef ülke haline geldi. Tabii bunun beraberinde birçok psikolojik yardım, psikolojik destek alınması için platformlar oluşturuldu. Fakat hala tabii ki de bu göçen kitle için yetersiz durumda ve aynı zamanda diğer göç türleriyle buraya gelenler için yetersiz durumda. Şimdi tabii ki de insanlar kendi evlerini, işlerini, mesleklerini bırakıp başka bir ülkeye göç ettiklerinde büyük bir değişimin içine giriyorlar ve bu travmatik bir süreç oluyor aslında. Çünkü travma dediğimiz şey aslında şöyle bir hayatımızı düz çizgi üzerine düşünürsek, travma tam anlamıyla bunu ortadan ikiye bölüyor ve dolayısıyla bizim geçmişimiz ve daha sonrasındaki hedeflerimizle arasında bir kopukluk oluşuyor ve bu kopukluğu tekrardan aslında bizim birleştirmemiz gerekiyor. O sırada kişi benlik değerini, kendilik değerini kaybedebiliyor. Aslında nasıl yetenekleri olduğunu, nasıl becerileri olduğunu unutabiliyor. Dolayısıyla bunların tekrardan kazanılması gerekiyor. Şimdi travmadan bahsettik. Travmanın aslında tam olarak tanımı kişinin başına gelen hayat olaylarıyla fiziksel, psikolojik bütünlüğünü tehdit eden ya da bozan durumlar olarak açıklanıyor. Aslında göç de tam olarak bu tanımı karşılıyor. Dolayısıyla kişiler bu kaygıyla birlikte, travmanın etkileriyle birlikte travma sonrası stres bozukluğu belirtileri gösterebiliyorlar. Bu noktada yardım almak tabii ki de çok önemli. Kaygıya gelecek olursak, herkes tabii ki de yaşam düzeni bozulduğunda, yani ortak insanlık hali aslında bir kayıp yaşadığında, dediğim gibi bu bir statü kaybı olabilir, bu bir belki komşusunun ondan ayrılacak olabilir, onun kaybı olabilir. Bunlar ortak insanlık hali için, insanlık hali olarak baktığımızda hepimizde ortak kaygılar. Fakat bu kaygının bozukluğa dönüşmemesi için bu durumun farkında olarak, aslında bu belirtilerin farkında olarak yaşamamız gerekiyor. Şunu kabul etmemiz gerekiyor. Evet, zor bir yaşam olayının içerisindeyiz. Evet, belki zor belirtiler yaşayacağız. Zor koşullar, zor insanlarla karşı karşıya kalacağız. Ve bunu bir kabul süreci olarak, yani bir geçiş süreci olarak görmek durumundayız. Yapamadığımız yerde de sosyal çevremizden, ailemizden ve saydığım platformlar olabilir ya da uzman desteği olabilir. Buralardan yardım almamız gerekiyor. Benlik saygısı dediğimiz şey kişinin aslında kendi değeriyle, ideal benliği, yani kişinin şu an olduğu benlikle daha gelecekte gördüğü ideal benliği arasında bir uçurum olmaması anlamına geliyor. Yani aslında tamamıyla benzer olamaz ama benzerlikler olması anlamına geliyor ve benlik değeri dediğimiz kendimize ne ölçüde değer verdiğimizle alakalı. Bu demek olmuyor ki kişi ne kadar başarılıysa o kadar değerlidir ya da başına gelen olumsuzluklarla kişi değerini kaybetmiyor. Tamamıyla aslında kişi bulunduğu durumdaki olumsuzlukları, bu travmatik yaşantıları ne kadar kabul edip o kadar baş etme becerisi gelişirse benlik değeri de aslında yükseliyor. Travmanın bunlar olumsuz tarafları ama olumlu olarak da kişinin bu süreç geçtiğinde sağlıklı bir büyüme gerçekleştiği ve eskisinden aslında aynı olmasa da daha güçlü bir kişilik yapısına sahip olduğu yapılan araştırmalarda gözlemlenmiş. Benlik değeri de yaşam doyumuyla aslında bağlantılı. Kişinin ne kadar benlik değeri yüksekse o kadar da yaşamdan aslında doyum almaya başlıyor. Ve aynı zamanda bu TSSB dediğimiz travma sonrası stres bozukluğunda da yapılan araştırmalarda benlik değeri ne kadar yüksek olursa kişide o kadar çok riskin azaldığı gözlemleniyor. Fakat bu demek olmuyor ki dediğim gibi bu tür durumlarda çok güçlü kalacağız ya da hiç bunlardan etkilenmeyeceğiz. Başımıza kötü duygular hissetmeyeceğiz. Olmuyor. Tabii ki de bunlar olacak ama dediğim gibi bunların farkında olarak yaşamak çok önemli. Bir diğeri de öz bakım, öz yeterlilik,
sosyal değerlerimiz, bunları bırakmamak. Şöyle ki geldiğimiz ülkede ne yapıyorsak kendimizle ilgili öz bakım, işte sevdiğiniz bir kıyafeti giymek olabilir, sevdiğiniz bir mekanda bir şey içmek olabilir, sevdiğiniz bir yiyecek olabilir. Bunları da aslında azami tutarda da olsa gittiğimiz yerde sürdürmek. Benlik saygısı düşük kişiler nasıl olur? Ondan birazcık konuşalım. Benlik saygısı düşük kişiler genelde daha utangaç, daha bağımlı, daha otoriter ve daha katı kuralları olan kişiler oluyor. Hani buradan da anlayacağınız üzere bulunduğu ortama çok fazla uyum sağlayamayan, bulunduğu ortamın kurallarını çok fazla esnetip bunu işte kendiyle, işte kendi kurallarıyla birlikte absorbe edemeyen anlamına geliyor. Aynı zamanda son olarak da şunu söylemek istiyorum. Yapılan bir araştırmada kişinin o ülkede ne kadar süre kaldığı da kişinin o topluma adaptasyon sürecini etkiliyor. Dediğim gibi ilk başlarda kişi ilk ayı, 3. ayı, 6. ayı gibi zaman aralıklarında kendini çok iyi hissetmeyebilir, çok adapte olmuş gibi hissetmeyebilir ama yapılan araştırmalar o ülkede ne kadar fazla kalırsak o kadar çok adaptasyon sağlandığı görülmektedir.